etkisini soralım. Ekonomist Sayın Hatice Kolçak canlı yayın konuğumuz. Hatice Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar Bengü Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, piyasalar açısından da dünya açısından da maalesef oldukça olumsuz bir güne uyandık. Bir gece geçirdik. Şu anda piyasalar bu saldırıyı ve olası öngörülerle ilgili, senaryolarla ilgili durumu nasıl karşıladı? Evet, bir kere şunu söyleyelim. Aslında bu hiç beklenmeyen bir şey değildi Bengü Hanım. Yani hep konuştuğumuz bir savaş, özellikle İsrail ile İran arasında, Amerika'nın da içinde olduğu ve nükleerle ilgili çünkü bir anlaşmazlık vardı gündemde. Dün Trump da bunu dile getirdi. Dedi ki işte evet, yani İsrail her an İran'a saldırabilir dedi. Nitekim de işte bu gece yarısı bombalamalar başladı. İsrail bombalamaya güvenlik gerekçesiyle ve nükleer tarafında bir risk gördüğü için başladığını söyledi. Daha önce de benzer şeyler olmuştu, evet, ama bu bu safhaya gelmemişti. Şimdi piyasalara baktığımızda küresel tarafta borsalar için risk. Birçok endeks eksi de. Bizim borsa bugün çok kötü başladı. Yani kötü kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü gerçekten neredeyse devre kesecektik o şekilde. Evet. 9046'ya 9065'e kadar indik. Sonra biraz toparlandı ama yani dünkü 9500 nerede? Bugünkü 9065 nerede? Arada çok büyük bir fark var. Genel olarak borsa tarafı, riskli tarafta, kripto tarafında keza yine eksideyiz. Şimdi burada daha çok petrol tarafında yükseliş gördük. O önemli petrol tarafı. Brent petrol 75'lere kadar çıktı. Şu saatlerde sanırım en son baktığımda 72'lerin üzerindeydi. Tabii bu ciddi bir risk oluşturuyor petrol tarafında. Brent'in yukarı çıkması. Çünkü petrol fiyatlarının yukarı gitmesi demek aslında enflasyonun tekrardan yeniden tırmanışa geçeceği anlamına geliyor. Bu sadece Türkiye için değil, yani küresel piyasaların ve bütün ülkeler için önemli. Çünkü biz yılın ikinci yarısında Amerika'dan bir faiz indirimi bekliyoruz. FED'den bir faiz indirimi bekliyoruz. Keza yine Türkiye'de Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekliyoruz. Şimdi faiz indirimi enflasyon düşüyor diye gelecekti. Şimdi eğer bu durum daha da derinleşirse ve maliyet anlamında biz petrol fiyatlarının daha da yukarı çıktığını görürsek ya da işte buralar ve üstünde kalırsa bu yeniden maliyetlenme anlamına gelir ve faiz indirimlerini tehlikeye atar. Ve diğer taraftan tabii altın çok önemli. Altında güzel demeyelim de, yani şu savaş ortamında güzel demek istemiyorum. Sert bir yükseliş oldu. Ons altın 3444 dolara kadar çıktı. Daha önce de hemen hemen buraları görmüştük Nisan'ın başında. Sonra bir düzeltmeye girmişti ama bugün tekrardan aynı zirveye çıktı. 3444 dolar. Evet. Sonra biraz geri geldi. Yani bugün biraz 3415 dolara kadar geri geldi. Şimdi altın da güvenli liman talebi var. Zaten dünyada bir para sisteminde bir değişime doğru gidiyoruz. Amerikan doları zayıflıyor. Euro tarafına çok alım yok baktığımız zaman. Altına ciddi bir alım olduğunu görüyoruz. Savaş riski de zaten her zaman altını destekler. Dolayısıyla şimdi altın tarafına evet, bugün sert bir yükseliş yaptık, biraz geri çekildik ama şimdi hafta sonu ne olacak? Savaş derinleşecek mi? Yani bu iş birinci, ikinci, üçüncü level'da nereye gider kısmında ne çok kadar soru işareti var değil mi? Çok soru işareti var. Şu an okumakta gerçekten çok zor. Kesinlikle işte ne kadar derinleşir, yani ne kadar sertleşir ve ne kadar derinleşirse o zaman güvenli liman talebine o kadar çok ihtiyaç olacak ama bir taraftan da petrol fiyatları da yükseliyor. İşte bunların hepsi risk oluşturuyor. Evet. Yine dolar TL tarafına bakalım. Birkaç gündür biraz yükseliş var. Bugün biraz daha hatta yükseldi. Son olarak şuradan bakayım, 39.42'deyiz. Dolar kuru da içeride bir miktar yüksek. Bu da aslında gram altını destekliyor ve gram altında yeni bir zirve, aslında 4350'ye geldik bu saatlerde, şu anda bu şekilde. Bugün şöyle genel piyasalara baktığımızda yatırımcılar hafta sonu riskini almak istemeyebilirler. Çünkü savaş tam böyle cuma gününe denk geldi. Ne kadar derinleşecek, burası dip mi, buralardan hani almak mı gerekiyor kısmında, yani bu bir risk. Yatırımcılar hani buralardan mal alalım diye girerlerse bunun bir risk olduğunu bilmeleri lazım ama genel anlamda
büyük balinaların almama ihtimali yüksek. O nedenle hani bugün satıcılı bir gün ve satıcılı bir şekilde de kapatma ihtimalimiz var. Dün Amerika borsaları çok negatif bir tepki vermedi. Yatay pozitifteydi. Ne hikmetse biz daha çok etkilendik. Yani bizim borsamız her şeyden, dünyanın herhangi bir yerinde bir şey olduğu zaman çok hassas bir ekonomimiz olduğu için biz çok etkileniyoruz. Yani biz negatife dönüyoruz ama Evet. Amerika açık bir şekilde İsrail'e destek verdiğini söylemesine rağmen savaş geleceğini bildikleri halde dün Amerika borsaları pozitifti. Ama bugün negatife dönme ihtimalleri var. Dediğim gibi hafta sonu riskini almak istemeyebilirler yatırımcılar. Evet. Ve orada da bir satış görme ihtimalimiz var ve tekrar hani yeniden aşağılardan alabilmek için de tabii ki bu bir fırsat olacak. Ama tabii bir savaşı görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki burada faiz indirimiyle ilgili süreci değerlendirmelerinizde biraz yer verdiniz ama biraz derinleştirelim. Şimdi orada da ajandada geri sayım başlamıştı. Bir haftadan az bir süre kaldı. Faizle ilgili karar ne olacak? Para Politikası Kurulu ne açıklayacak? Merak ediliyordu ve bir indirim bekleniyordu, değil mi? Sizin söylediklerinizden de bunu anlıyorum. Ama şu gelişen olaylar nedeniyle oradaki süreçte tersine evrilebilir mi? Sabit bırakılabilir mi? Evet, aynen tabii ki. Ya şöyle, şimdi en son gelen enflasyon düşük geldi. Düşük gelince enflasyon, piyasa dedi ki evet, Merkez Bankası faiz indirebilir. Hakikaten indirme yeri de var. Çünkü enflasyona bakıyoruz, politika faizine bakıyoruz. %10, hatta biraz daha üstünde bir pay var. Yani politika faizi 46'larda. Enflasyonda 40'ların altına düştü neticede. Ama Merkez Bankası, işte piyasa buna bakarak dedi ki evet, Merkez Bankası o faiz indirimini bu ay yapar. Çünkü TÜİK'in açıkladığı rakamlarda biraz böyle beklentinin epey bir altında geldi. Yani hiç kimse böyle 2'nin altını bekliyorduk ama 1,5'lar beklenmiyordu. Böyle olunca herhalde Merkez Bankası'na yol verildi ve faiz indirimi gelecek diye bir beklenti içerisine girildi. Hala o beklenti devam ediyor. Zaten borsanın yukarı gitmesinin ana sebebi de buydu bu son zamanlarda. Ama tabii şimdi bu savaş bir risk oluşturuyor mu? Evet. Petrol fiyatları yukarı çıkmaya devam ederse Merkez Bankası'nın faiz indirimi bu aydan Temmuz ayına kayabilir. Ya da işte Eylül'e kalabilir örneğin, yani ötelenebilir. Merkezin yeri var faiz indirmeye ama bu riskli ortamda indirmeme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Açıkçası ben kendi adıma bir faiz indirimi bu ay bekliyordum bu savaşa kadar ama şimdi bu savaş çıkınca halihazırda riskler de yukarı çıktı. Çünkü Türkiye açısından da değerlendirmemiz gerekiyor. Yani piyasaları şimdi direkt etkileyen şeyleri konuşuyoruz ama dolaylı etkileyecek olaylar da var. Yani biz bu işin içine girecek miyiz? Ne kadar gireceğiz? Evet. İşte petrol fiyatları yukarı gidiyor. Evet, bu küreselde herkesi etkiliyor ama olası bir göç dalgası olur mu? İşte bizim oradaki rolümüz ne olur? Çünkü apaçık ve çok önemli, İsrail'in İran'a saldırı yaptığı bu savaş çok önemli ve kalıcı hasarlara yol açabilecek. Hatta Orta Doğu'da, yani ben bu konuya çok girmek istemiyorum ama İran'da da çok büyük bir değişimler olabilir. Dolayısıyla bir olası bir göç, dolaylı yoldan sonradan bizi direkt etkileyecek çok önemli faktörler de var. Bunlar şu anda muamma, bekliyoruz. Soru işaretleri bolca oluşturuyor aynen. Evet. Hatice Hanım, bugün elbette gündemde arada kaynamasını istemediğimiz konulardan biri de günlerdir, hatta aylardır beklenen kamu işçilerinin durumuna ilişkin hükümetin vereceği ilk teklifte saat 14'te de o teklif verilecek. Fakat buradaki sürece baktığımızda aslında orada verilecek teklifin, oradaki zamla ilgili sürecin de erimeye başladığını da anlayabilir miyiz? Aslında enflasyonla ilgili gidebileceği yer, özellikle petrol fiyatlarındaki artışla ilgili de enflasyon vurgunuz vardı ve soru işaretlerinin, olumsuz senaryoların Türkiye'yi ilgilendiren boyutuyla iç piyasadaki hassasiyetimizden de söz ettiniz. Dolaylı olarak etkiliyor. Her koşulda ne yazık ki olumsuz etkileniyoruz. Dolayısıyla orada da enflasyonla ilgili ciddi bir kayıp olmaya başladı hepimiz açısından, gerçi bu böyle. Evet, çok haklısınız. Çok doğru bir yerden yakaladınız Bengü Hanım. Şöyle bir risk oluşturuyor mu? Evet, oluşturuyor. Ama zaten aslında ekstra bir ara zam vesaire gibi bir şey yönetim. Yani malum işte ara zamdan çok hoşlanmıyoruz ve
öyle bir şey de aslında yapılan açıklamalara baktığımız zaman beklenmiyor. Evet. Şimdi üstüne bir de böyle bir şey olunca bu da bir risk oluşturuyor. Çünkü Merkez Bankası eğer faiz indirimleri ötelenecekse, halihazırda zaten tekrar petrol yukarı çıkmaya devam ederse bu enflasyonu tekrar tırmandıracak önemli bir faktör. Bugün de zaten benzine bir zam vardı. Yani Evet. bilmiyorum hani gördünüz mü, son dakika benzin fiyatlarına zam geldi. Yani bugünkü petrol fiyatlarının etkisi olur. Dünden kalmadır ama neticede yani zam geldi. İşte bu maliyet yükselmesi zaten otomatikman her şeyin fiyatını yükseltecek anlamına geliyor aynı zamanda. Böyle bir risk var. Dolayısıyla ben hani zaten çok umutlu değildim görüşmelerden ve bu zam olayından. Bu da üstüne şimdi tuz biber oldu diyebilirim. Yani iyice çıkmaza soktu ve vatandaş cephesi de vatandaşın durumunu daha da aslında kötüleştirecek, satın alma gücünü iyice yerle bir edecek bir durum söz konusu maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü artık şöyle bir şey var. Çünkü artık piyasada, reel sektörde hakikaten dayanılacak gücü kalmadı. İpler çok gerildi, reel sektör çok sıkışmış durumda. Bu finansman maliyeti aşırı yüksek. Türkiye daralıyor, küçülüyor. İlk çeyrek zaten bir küçülme yaşadık. Hala yaşıyoruz. İkinci çeyrekteyiz. Bu küçülme devam ediyor. Bunu borsadan da okuyabiliyoruz. Herhangi bir esnafla konuştuğunuz zaman bunu görebilirsiniz. Vestel zaten çıktı. Vestel kendisi kendi ağzından verimliliği bir sebep olarak gösterdi ama 2000 kişiyi işten çıkaracağını söyledi. Yani iş gücüne bakıyoruz. Mesela işsizlikte ciddi bir yükseliş var. Neredeyse artık geniş çaplı iş gücü piyasası, işsizlik daha doğrusu %33'lere geldi. Yani 3 kişiden biri değil, daha fazlası hatta işsiz konumuna ve bu da artarak devam ediyor. Yani ipler iyice geriliyor. Çok böyle sürdürülebilir bir durumda değiliz. Gerek vatandaş cephesinde gerekse reel sektör cephesinde, sanayi tarafında, ihracat tarafında, piyasa tarafında gerçekten çok sürdürülebilir bir durumda değil piyasalar. Kim kazanıyor bu durumdan? Yani kimin işine yarıyor? Enflasyon düşecek diyoruz, düşmüyor da. Yani düştü, belli bir yere geldi ama neticede hani böyle istediğimiz kıvamda bir enflasyon yok ve çok fazla acı bir reçete uygulanıyor ve devam da ediyor. Eğer faiz indirimi gelmezse çok daha ağır faturalar kötü bir duruma doğru da evrileceğiz. Kim kazanıyor? Valla faizde parası olanlar kazanıyor ve carry trade ağırlıklı kazanıyor. Yani yabancıların buraya getirdiği carry trade olarak nitelediğimiz faizdeki paralar kazanmaya devam ediyorlar bu süreçte. Yoksa kim kazanıyor bilmiyorum. Ben etrafında kazanandan çok kaybeden görüyorum. Yani ne iş yaparsa yapsın bir finans piyasasında bile bir iş yapıyor olsa gerçekten çok zor. Kazanıyorum diyeni pek duymadım. O zaman bu son değerlendirmelerinizden Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in aslında dezenflasyon süreciyle birlikte büyümeyi de elden bırakmadık, büyümenin sürmesine de dikkat ediyoruz ya da reel sektörle ilgili finansman sorunlarının farkındayız. 2026 yılından itibaren finansmana erişimi kolaylaşacak ifadelerinin de gerçeğe dönmesini dilemekten başka çaremiz kalmıyor şu haliyle. Evet işte aslında o sözlerin hepsi bir faiz indirimine doğru gidiyoruz destekleyen sözlerdi aynı zamanda. Enflasyonda da belli bir noktaya geldik, öyle ya da böyle 40'ların altına geldik. Politika faiziyle bakıyoruz, faiz de hatta normal mevduat ya da gecelik faize baktığınız zaman 48'ler 49'lar var. Eğer şimdi TÜİK enflasyonunu baz alıyorsak, çünkü TÜİK'e bakarak sonuçta Merkez Bankası bunu yapıyor. Yoksa vatandaşın enflasyonu öyle değil. %38 %39 değil, yani bunu kabul edelim ki yani ben de kontrol ediyorum kendi enflasyonumu, topladığım fişlere falan bakıyorum, gittiğim aldıklarımı bir daha almaya gittiğimde aynı fiyatları göremiyorum, çoğu zaman değişmiş oluyor. Ama Merkez Bankası tabii bakın burada işte büyüme konusunda sizin de o cümleler çok önemli. Artık hani dediğim gibi çıkmaz bir sokak burası. Yani Türkiye bir yerde bir faiz indirimine başlamamız gerekiyor. Yoksa hani enflasyonu düşürelim, faizleri daha da yukarıda tutalım, faiz indirimi yapmayalım, bu iş Eylül'e kalsın denirse açık söylemek gerekiyor, çok sert bir iniş yapmak zorunda kalırız. Çok sert bir iniş. Hani ne kadar uzarsa bu süreç o kadar sert bir inişe doğru gidiyoruz. Ama olanlar da maalesef şu an biraz Merkez Bankası'nın elini kolunda bağlıyor gibi duruyor. Evet, ya bu iş çok hayırlı bir yere gitmiyor. Genel anlamda küresel piyasalar, yani piyasaların
bütün piyasalara baktığımızda, küresel piyasalara, bizim piyasaları da koyun içerisinde çok hayırlı bir yere gitmediğini söylemek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Daha olumlu ekonomik verilerle buluşabileceğimiz günler diliyorum. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim Bengü Hanım. Kolay gelsin. Çok İyi yayınlar. teşekkür ediyorum. Sizlere de sağ olun. Değerli izleyiciler, ekonomist Sayın